Bana sorduklarında evet Müslümanım diyordum ama peki neden Müslümansın sorusunun cevaplarını veremiyordum onlara. Onlara cevap veremediğimi fark ettiğimde aslında ben galiba Müslüman değilim diye sorgulamaya orada başladım. Bahsettiğim arayış dönemlerinde ben bir ötenazi videoları buldum YouTube'da. Yani o kadar aslında sıkıldığım ve bunaldığım, sorularıma cevap bulamıyorum. Ben bunu neden yaşadım en basitiyle yani. O dönemde de YouTube'da işte Fransa'da yapılan ötenazi videolarını buldum ve işte bir kadına mesela ilaçlar veriliyor, son anları videoya çekiliyor. Bunları izleyip ağladığımı hatırlıyorum mesela. Sonrasında yemekle beraber şampanyalar patlamaya başladı benim başımın üzerinde. Tesettür ayetinde geçen şeylerden bir tanesi tanınıp incitilmesinler diye. Özellikle o incitilmesinler kısmı çok garip gelmişti. Ben neden incitileyim ki hani? O akşam gerçekten kalbim kırıldı yani. Çok incindiğimi hissettim. Bu kadar iyi tedaviler yapan birinin en yakınından duyduğu cümle şu: ben senin doktor olduğuna artık kimseyi ikna edemem. Ben İslamiyet'i aslında Roma'da buldum, yani Katolizmin merkezinde buldum. Ondan sonrasında da hiç bırakmadım. Herhalde yaklaşık 6-7 yıl olacak. Hala her bulduğum şeyi böyle inanılmaz kıymetini bilerek, böyle her duyduğum ezanı, çünkü orada ezan yoktu hani. Sizi tanıyabilir miyiz? Diş hekimiyim. İstanbul Üniversitesi Çapa Diş Hekimliğinden mezunum. Sonrasında Roma La Sapienza Üniversitesi'nde ortodonti alanında doktora ve master'da yaptım. Dolayısıyla uzun yıllar yurt dışında yaşadım. Türkiye'ye de yaklaşık 3 yıl önce geri döndüm. Eğitim hayatınız nasıl geçti? Hangi okullarda okudunuz? Eğitim hayatım aslında Türkiye'nin ve dünyanın en iyi okullarından mezun olarak eğitim hayatım bu şekilde devam etti. Pertevniyal Lisesi, İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesine yine dereceyle girdim. Sonrasında da Roma La Sapienza Üniversitesi'nde hem master hem de doktora sınavlarını kazandım. Sosyal hayatta neler yaparsınız? Sosyal hayatım aslında çok aktifti. Hem çocuklukta hem ergenlik dönemimde, sonrasında üniversitede. Ben spor yapmayı çok seviyordum veya sosyal aktiviteleri çok seviyordum. Dolayısıyla hem zor okulları okuyordum hem de bir yandan sosyal yönden kendimi geliştirmeye çalışıyordum. Bunlardan bir tanesi mesela yamaç paraşütü pilotluğu. Eğitimini üniversitedeyken aldım. Türkiye'de çok güzel alanlarda, çok güzel yerlerde tandemde, tek başıma da eğitimini aldıktan sonra pilotluğuna devam ettim. En son Ölüdeniz'de 2000 metrede uçuş yaparak eğitimimi tamamladım. Aynı zamanda kışları her zaman snowboard yapacağım. Zaten Türkiye'de çok güzel ayarlar var. Ve dünyanın farklı yerlerinde snowboard yaptığımız yerlerde yine bu alanda kendimi geliştirdim. Daha 18-19 yaşlarındayken Amerika'ya gittim. Orada work and travel yaptım ve tek başıma 4 ay sırtımda bir çantayla hem çalıştım hem çalıştığım parayla Amerika'yı gezdim. Genel olarak çok aktif, sosyal, eğlenceli biriydim ve hayatın her alanında bulunmayı seviyordum. Şu anda da öyle. Sadece biraz daha bunu, kendi hayatımı doğru şekilde, düzenleyecek şekilde sadece bunu değiştirdim. Nasıl bir ailede büyüdünüz? Ailem benim gibi aslında eğitime çok önem veren insanlardı ve beni daha çok eğitime, sağlığa ve hekimliğe doğru yönlendirdikleri bir hayat içerisindeydim. Ama genel olarak İslam'a bakış açıları belki benimki gibi değildi. Ben de aslında onlar gibi düşünüyordum birçok konuda. Hem kültürel etkiler hem de ailenin etkileri sebebiyle uzun yıllar aslında hem gençliğimde hem de çocukluğumda İslam'a bakış açım çok pozitif değildi. Bunda hem çevremin etkisi oldu hem de belki ben kendim çok araştırmadım. Okumak, öğrenmek istemedim. O yüzden ilk yıllarımda aslında İslam'a karşı bakışım çok pozitif değildi. Yaklaşık 25-26 yaşına kadar böyleydi. Aslında üniversiteden mezun olduktan sonra da yine düşüncelerim aynıydı ama özellikle mezun olduktan sonraki master ve doktora yıllarımda, o yıllarda bir arayışa başladım. O zaman İtalya'da yaşıyordum, Roma'da yaşıyordum. Aslında hem yaşadığım ortam hem bulunduğum konum, hayatta her şey tam istediğim noktaya geldiği yıllardı. O yüzden görünürde her şey çok güzeldi.
ama içimde çok garip bir boşluk ve arayış oluşmaya başladı. Bunda çevremin değişmesi, görüştüğüm insanların, belki yaşadığım ülkenin ve kültürün değişmesinin de etkisi oldu. Çünkü daha fazla sorgulamaya başladım. Bu sorgulamalar da beni bir arayışa itti. Ve o yıllarda aslında bir şeylerin hep nasılını öğrendiğimi ama nedenini hiç sorgulamadığımı fark ettim. Bu yüzden de nedenini anlayabilmek için sorular sormaya başladım ama cevaplarını alabileceğim hiç kimseyi tanımıyordum. Bilmiyordum ya da ne ailede ne de çevrede benim sorduğum soruların cevapları yoktu. Bu da beni daha çok sosyal medyaya yönlendirdi diyebilirim. Daha çok sorgulamaya iten böyle bir vaka var mı? Hatıra var mı? Aslında çok fazla şey var. Sosyal hayatta yaşadığım şeyler beni böyle parça parça sorgulamaya itiyordu. Hem Türkiye'ye gidip geldiğim dönemlerde hem de orada yaşarken yaşadıklarım beni çok etkiledi. Örneğin ben İtalyancamı geliştirebilmek için ve tabii ki orada sosyal hayata dahil olabilmek için, çünkü artık orada yaşamayı planlıyordum. Ev arkadaşlarım hep İtalyandılar ve çoğu Katolik veya ateistti. Dolayısıyla ben ilk defa bu kadar dini yönelimin olduğu, farklı yönelimlerin olduğu bir ortamda buldum kendimi. Burada da kendimle ilgili bir din anlayışımın olmadığını fark ettim aslında. Bu insanlar ibadet de ediyorlardı ve kendi kültürlerini ve dinlerini de yaşıyorlardı. Ama bende buna dair bir şey yoktu, çok tutunduğum bir şey yoktu. İlk önce bunu fark ettim. Bir diğer şey de onların sosyal hayattaki davranışları, yaşayışları, bizim çok basit gördüğümüz aslında kültür gibi zannettiğimiz şeylerin temelinin ben dinde, yani İslamiyet'te olduğunu orada fark ettim. Buna merhamet de diyebiliriz. Buna aile hayatındaki, sosyal hayatındaki mahremiyet de diyebiliriz. Genel manada böyle ufak ufak şeyler beni sorgulamaya itti. Bir diğer şey de aslında benim en çok özendiğim ve hep onlar gibi olmak istiyorum dediğim profesörler, benim hocalarım. Onların bana sordukları sorulara cevap veremediğimi fark ettim. O da ben hiçbir şey bilmiyorum hayata dair veya neye inandığımı ben bilmiyormuşum diye düşündürdü beni. Çünkü bana sorduklarında evet Müslümanım diyordum ama peki neden Müslümansın sorusunun cevaplarını veremiyordum onlara. Bunlar ve o zaman birkaç sorudan sonra onlara cevap veremediğimi fark ettiğimde aslında ben galiba Müslüman değilim diye sorgulamaya orada başladım. Aslen Müslüman bir aileden mi geldiniz? Aslında yine benim gibi yaşayan, yani Müslüman olduğunu söyleyen ama yer yer İslamiyet'ten hoşlanmayan veya Müslümanlığın getirdiği gerekleri yerine getirmek istemeyen ve Müslümanları oldukça eleştiren bir aileden geliyorum. Dolayısıyla ben de hep aynı eleştirel ve hoşlanmayan bir bakış açısıyla aslında Müslümanlara bakıyordum. Yani burada yaşıyor olsam bile, Müslümanlarla birlikte olsam bile, fakültede birçok arkadaşımız aslında uygulayan Müslümanlardı ya da tesettürlü insanlardı. Ama onlara ben de çok negatif bakıyordum ve bunun temelini anladım ki aslında aile kökenliydi. Çünkü herhangi bir televizyonda gördüğümüz bir şeyde bakın Müslümanlar hep böyle çünkü diye tesettür veya sakal gibi sanki İslamiyet'i temsil eden birçok olayı aslında böyle negatife ederek, negatif bir şekilde kendi aralarında konuşmaları bile aslında çocukları ne kadar etkiliyor. Ben farkında bile olmadan bu nefrete yakın bir bakış açısıyla aslında büyümüş oldum. İslam'a daha yakınlaşmadan önce ötenazi sizin için ne ifade ediyordu? O bahsettiğim arayış dönemlerinde ben bir ötenazi videoları buldum YouTube'da. Yani o kadar aslında sıkıldığım ve bunaldığım, sorularıma cevap bulamıyorum. Ben bunu neden yaşadım en basitiyle yani. Böyle bir şey benim başıma geldi. Neden geldi? Hiçbir cevap bulamıyorum. Ya da ben neden burada doğmadım da İstanbul'da doğdum ya da bir başkası neden burada doğdu? Birçok soru kafamda, hiçbirinin cevabını bulamıyorum. Yani bilimsel araştırmalar, evet doktora yapmak, tez yazmak, doktor olmak, bunlar bize bir şeylerin nasılını kazandırıyor ama neden sorusunun cevabı asla yoktu. Dolayısıyla o neden soruları biriktikçe ben çok ciddi bunalıma girdim. Bundan hiç kimsenin haberi yoktu tabii ki. Çok içsel olarak yaşıyordum bunu. O dönemde de YouTube'da Fransa'da yapılan ötenazi videolarını buldum ve bir kadına mesela ilaçlar veriliyor. Son anları videoya çekiliyor. Bunları izleyip ağladığımı hatırlıyorum mesela.
o kadar bunalımdayım ki artık hani hayatın hiçbir anlamı yok. Zaten hayata bakış açınız evet tamam ben onu da yaptım, bu okulu da kazandım, bu sporu da yaptım, ya bu yemeği de yedim. Hani artık varabileceğiniz yerlere vardıktan sonra özellikle bir şeyleri çok anlamsız buluyorsunuz. Yani hayatı neden yaşadığınıza dair hiçbir cevap, anlam bulamadığınız için artık ortamın da, güzel görünen şeylerin de, görmek istediğiniz insanların da bir önemi kalmıyor. O ötenazi videolarını izlerken sağda bir yerde bir röportaj videosu gördüm. Normalde hani tıklamam belki. Bilsem muhtemelen İslami bir kanal olduğunu asla tıklamam. O kadar negatif bakıyorum zaten. Hani sorularımın cevabının İslamiyet'te olduğunu asla düşünmüyorum zaten. O dönem o bir röportaj videosuydu, sokak röportajı gibiydi. Ama video başlığında beni çok hani etkileyen bir soru vardı. O sorularımdan bir tanesinin oraya yazıldığını gördüm. Çok şaşırttı beni. Yani normalde hiç haberim bile yok benim hayalhanemden ya da İslami bilgileri aktaran kanallar olduğundan bile haberim yok. Sadece o videoya tıkladım. Sonra o videodaki kişi benim sorduğum şeyleri soruyor, röportajı yapan kişiye ve o da çok genç bir çocuk. Belki işte 15-20 yaşında hani birisi ve sorduğu her soruya böyle takır takır cevap veriyordu. Ben orada kala kaldım. Hani kendimi o güne kadar çok bilgili, toplumun çok belki yüzdeliği düşük bir eğitim oranına sahip biri olarak görüyorum. Ama o soruları böyle küçük bir çocuğun takır takır cevapladığını görünce ben çok şaşırdım ve hani bu soruların nasıl cevabını bu kadar rahat bir şekilde verebiliyor diye. Bunları nereden biliyorsun hani diye çok şaşırdım. Sonra Hayalhanem kanalına girdim. İşte ne olduğunu anlayamadım çünkü. Bu nasıl bir kanal? Ne içerikleri ne? Girip baktım ama bakar bakmaz da tam böyle hani nefret ettiğim, hani sevmediğim konular, işte konular ya tesettür, Allah'a dair bir şeyler işte falan böyle. Ben zaten hani şeyim, o insanlar benim kafamda çarpı yani. Yani öyle birini görsem bile dinlemiyorum falan. Ama sorulara da çok güzel cevap veriyorlar falan. Bu ikilemde kaldım böyle. Hani ben bu insanlarla asla iletişim kurmam ile bu soruların cevabını nereden biliyorsun merakı bu defa sarmaya başladı beni. Ben de çok meraklı biriyimdir. Zaten ilmin başı meraktır. O yüzden hiçbir zaman da hayatımda ya ben şu kişilerle asla konuşmam ya da şu soruyu asla sormam, şuraya asla gitmem demişliğim yoktur. O yüzden her yere bu kadar zaten girip çıktım herhalde hayatta. Oradaki o ikilem beni çok böyle bekletti. Bir süre ne yapacağımı şaşırdım. Matematiği çok öğrenmek istersiniz ama hani matematik hocasından nefret ediyorsunuzdur ya da işte kırmızı gömlek giyiyordur ve kırmızı en nefret ettiğiniz renktir gibi. Benim de böyle takıntılarım vardı. Ben bu insanlarla konuşmamdım yani asla bir araya bile gelmem falan böyle. Bunlar kim? Hani çok küçümsüyorum belki aklımda falan. Ya böyle giriyorum herkes hani aynı prototipte insanlar ama hani tam kafamdaki gibi de değil. Hani ben daha şey bekliyorum mesela İslami kanalda herkesin sarıklı cübbeli olmasını falan bekliyorum. Hani öyle bir şey görünce zaten kapatıyorum hani asla açmıyorum falan. Öyle de değil hani böyle normal insanlar gibi de görünüyorlar. Yani senin benim gibi birileri bunlar falan gibi. Orada çok kafam karıştı böyle bir anlayamadım. Sonra kanalı karıştırmaya başladım tabii. İşte biraz videolara baktım falan. İzlemiyorum. Sadece başlıklarına bakıyorum. Hani açmam asla falan. Siz Hayalhanem'i izlemeye başladınız. Sonrasındaki süreç nasıl devam etti? Sonrasındaki süreçte ben hemen tabii ki bir şeyleri kabullenmedim. Yani kendim dediğim gibi önce ilk videoyu izledikten sonra kanalı biraz inceledim. Aklımda şu var yani sakallı böyle molla insanlar, kadınlar zaten kesinlikle çarpı yasak. Hani kadın diye bir şey zaten söz konusu bile olamaz. Bahsi bile geçemez falan tamamen yasak. Onlar hani gizli bir yerlerde sadece kendi aralarında yaşayabilirler falan. Her şey yasak onlara. Birincisi böyle zannediyordum. İkincisi de profil beni çok şaşırttı. Yani çünkü benim gibi insanlara benziyorlar gibi düşünmeye başladım. Yani evet bunlar da sanki hani ne bileyim üniversitedeki bir arkadaşım gibi ya da işte sanki kuzenimmiş gibi falan böyle. Çünkü görüntü de çok beni etkiliyordu aslında. Yani görüp direkt kapatırdım muhtemelen ama biraz sayfayı inceleyince evet yani insanların profilleri de normal. Sanki benim muhitimde yaşayan, benim gibi bir hayatı olan insanlar gibi geldi. O ortak noktanın olması en azından görsel olarak bile benim sayfada kalmamı sağladı. Baktığımda hayır yani bu insanlar nefret değil sanki böyle kendilerini feda ederek yardım etmeye çalışıyorlar gibi geldi. Yani o merhameti görmek bana çok garip geldi. Çünkü ben hep zıtlaşıyordum daha evvel işte daha dindar olan insanlarla. Ve onlar da belki haklı da olarak
Yani onları da suçlayamıyorum. Onlar da bana karşılık veriyorlardı çünkü ben aslında sataşmış oluyordum onlara. Ve ben bu karşılığı aldığımda da içten içe şunu söylüyordum. Evet işte ben haklıyım çünkü Müslümanlar kaba insanlar. Bakın bana böyle cevap verdiler. Kendi içimde bunu böyle ispatlıyordum gibi. Ama sizin sayfanızda ben hiç böyle bir şey bulamadım. Yani sadece dediğim gibi eleştiri değil ya da işte bir antitez değil. Sadece kendi tezinizi savunduğunuzu gördüm. Yani kendi tezinizi aslında anlatıyorsunuz sadece. Bu olmamalıdır, şu yanlıştır, bu kişi bunu böyle yanlış yapmıştır değildi kimsenin derdi. O yüzden bu bana çok çok ilginç geldi. Yani bana merhametle bakılmasına çok şaşırdım. Çünkü ben aykırı biriydim. Görünüş olarak da, yaşayış olarak da aykırı yaşıyordum. Ama hani ne yaptığını bilmediğim için sadece. Yani bilmediğimden dolayı. Başka hiçbir sebebi yoktu ve kimse de bana bu konuda merhametle bakmamıştı yani. Dolayısıyla o sayfada ben sadece samimiyet ve merhamet gördüm. Benim sorduğum birkaç şeyden sadece benim problemimin kaderde olduğunu, kadere imanda olduğunu anlamıştı. O yüzden bana normalde aslında kader İslamiyet'te anlaması çok daha belki zor bir konu, daha bir şeyler hani basit başlayıp sonra ilerlemesi gereken. Ben çünkü kelimeleri bile bilmiyorum, o kadar bilgim yok. Ama bana kader video serisini atmıştı. Bu videolardan hani başlayabilirsin. Birinci videoyu biraz istersen aç bak, istersen hani sonrasında bana soruların olursa yazabilirsin gibi bir şey yazmıştı. İletişimde koparmıyoruz yani. Sonra ben kader videosunu şimdi açacağım ama şöyle bir hatırlıyorum yani. İçeride bir sürü işte insan bir masanın etrafına oturmuş. Bir sürü sakallı insanlar ve benim zihnimde sakal eşittir İslamiyet. Ve hani nefret ediyorum yani. Hani sakallı insanlardan bile nefret ediyorum. O kadar söyleyeyim. Yani dekor olarak bile bırakan insanlara ben sinirleniyorum. Yani İtalya'da bile sinirleniyordum. Hani neden sen İtalyansın, neden sakal bırakıyorsun? Çünkü sakal eşittir İslamiyet benim gözümde. Ya da tesettür eşittir İslamiyet. Yani belki keyfi olarak bırakmış ama ben bundan bile nefret ediyordum açıkçası. O yüzden o videoya böyle şeyim hani basacağım basamıyorum. Yani ben böyle bir adamı ben izlemem yani çünkü zihnindeyim o kadar. O zaman da dediğim gibi çok aşırı bunalımlı olduğum bir dönemdeyim. Zaten aşırı aykırı bir çevrem var. Ev arkadaşlarım İtalyan ve onlar gerçekten çok dejenere yaşıyorlar. Ben bundan da hoşlanmıyorum aslında içten içe. Yani ben öyle biri değilmişim oluyorum. Ama bir şeylerin de içindeyim yani. Dolayısıyla gecenin bir saati böyle işte tamam dedim ya ben açacağım yani. Çünkü buradan öğrendim. Ne olabilir ki hani dedim. Açarım, bir bakarım, kapatırım. Bir daha da asla bu kişiye yazmam. Zaten ben böyle insanları izlemem dedim yani. Bastım, hatırlamıyorum ama o videonun başında muhtemelen böyle insanlar birbiriyle şakalaşıyor falan diye bir espri yapıldığı ya bir şey tam hatırlamıyorum ne olduğunu ama yani ben bir 10 saniye falan sonrasında o videoyu durdurdum ve dedim ki yani benim olmam gereken sanki ben orada gibi hissettim. Hani sanki hayatım boyunca benim olmam gereken yer orasıymış gibi. Ya da benim hep duyduğum ve hep bildiğim bir şeyi sanki bir flashback gibi bir anda böyle orada hissettim kendimi. Ya da o ortama ait hissettim. O konuşmaların hepsine çok ait hissettim. Halbuki hiç duymadığım kelimelerdi yani. Orada geçen kelimeleri bile anlamıyorum ben. Ve hani ben o ilk 10. saniyede ben iman etmiştim yani. Hani hiçbir şey duymadım bile. Bir şey böyle bir oturdu yani içime. 10 saniyede ben zaten ikna olmuştum hani tamam ya bu benim aradığım bu dedim yani. Aradığım ortam burası. Hiçbir ortak noktam yok. Yani ben bu insanları tanımıyorum. Bu ne biçim bir ortam hiçbir fikrim yok. Böyle sonra devam ettirdim ama anlam da veremiyorum yani neden beni çeken ne burada? Hani hiçbir şey yok. Sözler, kelimeler değişik geliyor, anlamıyorum, durduruyorum falan böyle ama konu da ağır. Kader konusu ağır yani. Ben 5. dakikada falan artık böyle erimiştim yani. Hani 5. dakikada erimiştim ve ben 5. dakikada mesaj attım. O kadar ters, aykırı, saçma sapan şeyler yazan biri bir anda ben hayatımda böyle bu kelimeleri duymadım. Bunlar ne falan hani gibi bir şey yazmıştım ona. Orada beni gerçekten hani kalbimden bir şey vurdu yani. O 10 saniyede bir şeyin böyle içime oturduğunu hissettim. Ne olduğunu anlam veremedim hiçbir şekilde. Ama böyle kalpten bir şey beni yakaladı orada. Ama dediğim gibi mantıksal olarak da oturtamıyorum kafamda. Bir yandan da zaten inatlaşmışım hani baştan. Onun inadı da devam ediyor falan, onun kibri devam ediyor. Orada ne olduğunu anlayamadım. Sonra işte bu arkadaşa tekrar yazınca dedi ki bana, ben dedim anlamıyorum aslında bu kelimeleri, cümleleri, ne anlatıldığını da bilmiyorum. Bunları yazabilirsin dedi. Yani yazarak, not alarak anlamaya çalışabilirsin dedi. Sonra hiç unutmuyorum, ben o gece, ilk o videoyu izlediğim gece işte sabah
hastalarım var, polikliniğe gideceğim. İtalya'dayım aynen, orada zaten doktoramın son dönemleri artık. Yanlış hatırlamıyorsam. Hastalarım var, tez yazıyorum. Çok önemli bir tez yazıyorum zaten işte. Dolayısıyla sabah da fakülteye gideceğim. İşte işlerim var falan ama ben hani oturdum ve sabaha kadar o 8 videoyu izledim ben. Ve not alarak yazdım, yani bir defter tuttum. Ben yazı yazmayı hiç sevmem, yazmam asla. Ve hepsini yazarak anlamaya çalıştım ama durdurup yazıyorum ve hani her cümlede böyle hayatımda aradığım soruların cevapları var. Her cümlede böyle sanki hani çok susamışsınız da 20 sene su içmemişsiniz gibi. İnsanlara çok normal geliyor sanki o videoda. İzliyorum, insanların yüzleri evet deyip hani onlar da not alıyor ama ben her cümlede böyle yıkılıyorum yani. Bu nasıl bir cümle? Bu nasıl böyle bir şey söyleyebiliyor? Bunu nereden duydu falan? Bu nasıl anlatıyor diye. Yani hayatın anlamı böyle bir şekilde bende şekillenmeye başladı. O 8 videoda. Bütün her şey böyle yerlerine oturmuştu. Sanki daha hiçbir şey bilmeden, belki öğrenmeden. Orada beni çok ciddi çeken bir şey oldu. Bir şeyleri aklen anlamadan asla kabul etmeyen biriyim ben zaten. O yüzden çok derinlemesine çalıştım, öğrendim sonrasında. Hem videoları hem işte bulduğum kitapları, her şeyi ve İtalya'dayım zaten. Katoalizmin merkezi Roma'dayım, yani İslamiyet'e dair hiçbir şey bulamadığım bir yerdeyim. Ve dedim ki ben hani bunu İstanbul'da nasıl görememişim ve bunun kıymetini nasıl anlayamamışım. Orada bu kadar şeyin içerisinde ben bunu nasıl görmedim veya nasıl anlamadım, nasıl yanlış anladım. Bütün bunları düşündüm ama internetten bulduğum her şeyi de tabii ki işte okumaya, çalışmaya başladım. Orada da aklen aslında bir şeylerin evet doğru olduğunu ispatlarla, hem hayata dair hem kalbe dair aslında ispatlarla anlamaya başladım. Ondan sonrasında da hiç bırakmadım. Herhalde yaklaşık 6-7 yıl olacak. Hala her bulduğum şeyi böyle inanılmaz kıymetini bilerek, böyle her duyduğum ezanı, çünkü orada ezan yoktu hani. Öyle. Yani benim açım, ben bile şok oldum yani. Hani benim bu hale gelmem yani o kadar %1 milyon inayeti ilahi ki yani. Zaten hani çevrem çok şaşırdılar yani. Başka birisi olabilirdi ama hani sen olmazdın yani. Hani çok dik, hani kendi bildiğini okuyan bir yapım vardır ve çok değiştirmem de yani düşüncelerimi. Kolay kolay değiştirmem yani. Bir şey bulurum, akla mantığa uygunsa tamam bu doğru falan. Ya da kendi fikrimse bile diretirim, onu ispatlarım yani bir şekilde. İslam'a ve Müslümanlara bakış açınız önceden nasıldı? Tabii ki bir aileden gördüğüm bir din anlayışı var ama hiç pozitif değil. Yani ailenin dine bakış açısı, özellikle İslamiyet'e bakış açısı. Çünkü ben biraz daha seküler bir aileden geliyorum aslında. Evet, herkes çok iyi eğitimli, herkes çok belli noktalarda, herkes hayata dair güzel noktalara ulaşmış. Dolayısıyla bunun verdiği bir kibir de var ailede. Dolayısıyla bana da hep sanki İslamiyet'i ya da Müslümanları eğitimsiz, toplumun daha böyle alt tabakası, bilinçsiz bir tabakası veya işte hiçbir sosyal hayatı olmayan veya kısıtlayıcı, kapatıcı, özellikle ataerkil bir sistem, ki bu benim en çok karşı olduğum şeydi. Ben hep böyle feminist bir bakış açısıyla yaşıyordum hayatı özellikle. Bu şekilde lanse edildi bana. Bu ailesel olan bakış açımdı. Bir diğer şey de aslında benim İslamiyet'i Müslümanlara bakarak anlamak gibi yanlış bir hareketim varmış. Ben bunu yıllar sonra fark ettim. Yani bir insanın yaptığı yanlışı ben hep İslamiyet'e mal ettim. Dolayısıyla da benim lisede de hiç belki yoktu böyle dini yaşayan arkadaşım ama üniversitede işte uzaktan bir iki gördüğüm, selam verdiğim arkadaşlarımın davranışlarının mesela bazıları evet doğru değildi. Belki bir Müslümanın vasıflarını taşımıyorlardı ama ben onları hep İslamiyet olarak algıladım. O yüzden de onların da hep negatif yanlarını zaten almak istiyordum. Çünkü algıda seçicilik de var. O yüzden de evet, bu insanlar benimle aynı fakültede okuyorlardı. Buna bile ben çok sinirleniyordum. Bu kişi benimle nasıl aynı üniversiteyi kazanmış olabilir? Çünkü benim zihnimde Müslüman işte çalışan biri değil ya da işte eğitime önem veren biri değil. O yüzden benimle aynı fakültede olmalarına çok şaşırıyordum birincisi. İçten içe tabii bunu yansıtmıyordum onlara.
Bir diğer şey de onların kendi içindeki sosyal hayatının benimkinden çok farklı olduğunu düşünüyordum. Sanki saklıyorlar ama kendi içlerinde birbirleriyle ilişkileri çok kötü diye düşünüyordum. Örneğin kadınlara çok ciddi bir baskı olduğunu, onları ikinci plana attıklarını, o ataerkil yapıyla birlikte aslında hep onları bastırdıklarını düşünüyordum. Bunda belki tesettürlü arkadaşlarıma özellikle yakın olmamamın da çok fazla etkisi var. Yani ben onlardan hem uzak duruyorum hem de içten içe onlar hakkında böyle kurgularım var. Ama doğru olup olmadığını hani merak etsem bile o kadar negatifim ki onlarla birebir iletişim kurmak ve sormak bile istemiyorum bunları. Böyle bir ikilemde yaşadım üniversite boyunca. Bizim fakültede aslında gayet benim hani İslamiyet'i görüp öğrenebileceğim bir muhit bölgedeydi ve buna rağmen yani ben bir şeylerin içinde olmama rağmen içten içe o kadar uzakmışım ki mekanın bir öneminin olmadığını da anladım. Çünkü ben İslamiyet'i aslında Roma'da buldum. Yani Katolizmin merkezinde buldum. İstanbul'da değil. Dolayısıyla burada yaşıyor olmak veya bir şeylerin içinde olmak onları doğru anladığımız veya kıymetini bildiğimiz anlamına gelmiyormuş. Herhalde bunun da en canlı örneği ben oldum diye düşünüyorum. Eski kültürel bilgi ve etkilerle tanıdığınız İslamiyet ile şimdiki tanıdığınız İslamiyet aynı mı? Kesinlikle çok farklı. İkisi birbirinden tamamen ayrı. Çünkü ben bizim hem sosyal çevremizin hem de sosyal medyada gördüklerimizin bir birleşimiyle bir şeyleri anlamaya çalıştığımızı düşünüyorum. Çok akıllı ve zeki, belki çok başarılı insanların bile aslında algıları bu şekilde oluşuyor. Biz farkında olsak da olmasak da. O yüzden hem ailesel öğretiler hem belki işte dışarıda çok Müslüman olarak, görsel olarak çok Müslüman olduğuna inandığım öyle kıyafetler giyen insanların yaptığı belki bir iki hata olabilir. Onlar da insan oldukları için yaptıkları yanlışları ben İslamiyet olarak yorumladım. O yüzden de çok yanlış anlıyordum. Yani benim gözümde bir Müslüman hiçbir sosyal hayatı olmayan, aile içerisinde özellikle veya sosyal hayattaki kadınlara ikinci sınıf muamelesi yapan veya işte onların eğitimine kesinlikle karşı olan veya işte kesinlikle kendisi de çok iyi eğitimli olmayacak veya öyle bir şey planlamayan. Çünkü eğitim benim hayatımda çok önemli bir yere sahipti. Hem kendimde hem ailemde. Veya işte eğlenmeyi bilmeyen, sosyalleşmeyi bilmeyen, asla hiçbir spor bile yapmayan, aman aman her şey yasak yasak gibi yaşayan biriydi benim gözümde. Ama ben İslamiyet'in hem ilk doğduğu yıllara bakarak, hem kitabı okuyup anlayarak, hem peygamberlerin, sahabelerin hayatlarına bakarak bunun tam tersi olduğunu gördüm. Yani çok çeşitli, farklı insanlar, bunların her biri farklı mesleklere ve işlere sahip. Belki her birinin kültürel yapısı birbirinden farklı ama buna rağmen hiç bu benim bahsettiğim gibi bir eğitimsizlik ya da işte geri bir kafa yapısı, baskı, zorlama vesaire hiçbir şekilde bunların olmadığını görünce benim bütün algılarım alt üst oldu açıkçası. Yani anlam veremedim ve uzun süre bunu anlamaya çalıştım. Gerçekten böyle mi diye çok fazla sorguladım. Çok fazla insana sordum, çok fazla şey okudum. O yüzden bizim gördüğümüz belki kültürel dediğimiz İslamiyet ile aslında okuduğumuz ve temelde zaten doğru kitap da hala bize ulaştığı için oradan aldığımız bilgiler bence birbirinden çok farklı. Onları doğru algılayıp aslında temelde kitabı doğru anlayarak bir şeyleri kafamda biraz daha oturttuğumu düşünüyorum. Daha önceden sakallı kişilere muhatap oluyor muydunuz? Şöyle, şimdi sakalın benim için iki anlamı vardı. Birincisi tabii ki İslamiyet ki benim negatif baktığım bir şey. İkincisi de sakal demek tabii ki ataerkil bir yapıyı bende çağrıştırıyor. Hem feministlik var hem İslam karşıtlığı var. Dolayısıyla bu ikisinin birleşmesi bende sakala karşı çok inanılmaz bir tepki ve nefret uyandırıyordu. Bunu da aşmam tabii çok zordu çünkü bu insanlarla iletişim de kurmak istemiyordum çok fazla. Dolayısıyla özellikle İslami bir sebepten işte sakal bırakmış biri varsa kesinlikle uzak duruyordum, iletişim kurmuyordum. Onun benim gözümdeki şeyi çok farklıydı yani inanılmaz bir önyargısı vardı. Sizi Müslüman olmaya götüren süreci anlatabilir misiniz? Aslında her şey bir arayışla başladı benim için. Ben bir şeylerin neden olduğunu anlayamadım. Yani ben bu sabah neden bu bardağı değil de şu bardakta içtim bu kahveyi? Bu tabak neden kırıldı? Yani bütün bu sorulara kadar. Çünkü aklınız çok iyi çalışıyor. Gerçekten aldığınız çok iyi bir temel, fenli ilimlerden aldığınız çok güzel bir temel var. Ama bütün bunlar her şeyin nasılını çok güzel açıklıyor.
Ama nedenini asla açıklamıyor. Yani ben neden yaşıyorum? Afrika'daki bir çocuk bugün neden öldü? Ya da bir haksızlık gördüğümde ya bu haksızlık oldu ama neden oldu, yani bu mantıklı değil gibi olaylara ve bütün bu soruların birleşmesi beni bir arayışa itti. Ama çevremin de çok etkisi oldu. Yani çünkü ben ilk defa değil belki ama başka bir ülkeye taşınıp orada yaşamanın, tamamen çevremin, tamamen ortamımın değişmiş olması bende daha fazla sorgulamaları aslında arttırdı. Çünkü o insanların hayat tarzı çok farklıydı ve ben neden öyle olduğunu anlayamadım. Dolayısıyla bunu da anlayamamak sorularımı arttırdığı için özellikle yurt dışında olduğum dönem daha fazla bir arayışa itti beni. Ama aradığım soruların cevaplarını uzun süre bulamadım açıkçası. Bu değişim sürecinde Hayalhanem'in rolü nasıl oldu? Aslında herkesin anlattığı şey, her şey bir videoyla başladı diye. Ben bu videoları eğer ben kendim yaşamadan izlemiş olsaydım muhtemelen inanmayacaktım. Çünkü çok hayal ürünü gibi geliyordu izlediğim şeyler sosyal medyada ya da işte internette, telefonlarda, televizyonlarda. Birisi benim hayatım bir videoyla değişti dediği zaman bana çok inandırıcı gelmiyordu. Ben çok daha her şeyi işte ispatlarıyla, bilimsel açıklamalarıyla sadece yorumlayan, bir doktora tezinde bile işte yüzlerce makale tarayıp onlardan kanıtlar bulup yazıları o şekilde yazan bir bilim insanıydım aslında. O yüzden bu cümle eğer ben kendim yaşamasaydım bende çok hayat bulamayacaktı. Ama gerçekten benim hayatım da bir video ile değişti. Yani ben bir videoya tıkladım ve o videodaki kişinin bütün benim aklımdaki çok temel belki sorulara böyle bir iki cümleyle çok rahat bir şekilde cevap vermesi, beni sorgulamalarıma evet ya bu soruların galiba bir cevabı var'a itti. O yüzden aslında temelde beni hayatımı değiştiren şey gerçekten bir videoydu yani. Şampanya patlatma hatırasından bahseder misiniz? Şimdi ben İslamiyet'e dair bir şeyler öğrendikten ve uygulamaya başladıktan sonra tabii ki her şeyi çok hızlı bir şekilde uygulayamadım. Bunlardan bir tanesi de tesettürdü. Ben aslında evet Kur'an okuyordum ve namaz kılıyordum ve çevrem de bunu biliyordu tabii ki. Ailem de bunu biliyordu. Ama ben kendim içten içe tesettürün gerekli bir şey olmadığını da düşünüyordum. Yani hani bunu inkar etmiyordum ama sanki çok gerekli bir şey değilmiş gibi. Ya hayatımı ben bu şekilde de yaşayabilirim bir Müslüman olarak. Sanki buna çok gerek var mı? Neden böyle bir ayet var? Hani o dönem bu ayeti çok ciddi sorguluyorum. Çünkü çok kesin bir emir. Ve benim gözümde tesettürlü insanların hala negatif bir yeri var. Ve ben onlar gibi olmak istemiyorum zihnimde. Çünkü hala çok yaklaşıp tanımaya da çalışmıyorum. O zaman hala yurt dışında yaşıyorum zaten. O yüzden uyguladığım şey evet namaz ve Kur'an'ı çok iyi okumayı öğrenmeye çalışıyorum. Ama tesettüre hayır zihnimde. Ama sebebini de çok merak ediyorum. Yani neden tesettür emri var? Ben bunu hiçbir zaman uygulamayacağım zaten, uygulayamam diye düşünüyordum. Tam böyle düşündüğüm dönemlerde yine bana gelen yardımlardan bir tanesi olduğunu düşünüyorum. Çünkü biz aslında hayır ve şerri çok yanlış yorumluyoruz. Bir şeyin görünürde şer olması onun kötü olduğu ya da bizim geleceğimizi iyi şekillendirmeyeceği anlamına gelmiyor. İşte yaşadığım hatırada bunlardan bir tanesiydi. Ben de özellikle tesettürü sorgulatan şeylerden biriydi. Benim çevrem, ben Türkiye'ye bir haftalığına geldiğimde doğum günüm için gelmiştim. Yakın çevremden birileri, evet senin doğum gününü kutlamak için Boğaz'a gidelim, yemek yiyelim dediler. Ben de onlara zaten bakın ben hayatımda bir şeyleri değiştirmeye çalışıyorum. Zaten biliyorsunuz namaz kılıyorum vesaire, dikkat ediyorum bir şeylere. Buna uygun olacak değil mi dediğimde evet evet tabii ki dediler. Sadece bir yemek yiyeceğiz hani artık bu kadar da abartma hani zaten abartma klasik kelimedir. Ben de tamam bir yemekten ne olabilir ki diye tabii ki gidelim yemeğe dedim gittik. Sonrasında tabii ki benim görüntüm maalesef hani İslamiyet'i çağrıştıran bir görüntü değil. Ya da buna dair bir bilgi emare üzerimde yok. Yurt dışındayken de bunu çok fark ediyordum. Türkiye'deyken de. Yani siz bir insana dışarıdan baktığınızda evet bu Müslümandır'ı nasıl söylüyorsunuz? Mesela tesettür varsa evet Müslümandır diyorsunuz. Ben bunun gerekli olmadığını düşünüyordum işte. Yani herkesin bilmesine ne gerek var ki diye düşünüyordum. İşte tam böyle düşündüğüm zamanlarda o yemeği biz yerken başka arkadaşlar da katıldı bize ve onların geleceğini bana söylemediler. Söylememişlerdi yani. Gerek görmüyorlar sanki buna çünkü ya ne olacak ki gibi düşünülüyor. Sonrasında yemekle beraber şampanyalar patlamaya başladı benim başımın üzerinde ve
insanlar, hani benim normalde aslında dokunmamam gereken, sarılmamam gereken kişiler çok özgür bir şekilde sarılıp dokunup işte normalde alkol almıyorum, almak istemiyorum ve bu dönemde hani bunu bildikleri halde "Aa öyle mi?" falan diyerek aslında tamamen kandırma üzerine. Yani siz isteseniz de istemeseniz de size ne yaşatmak istiyorlarsa aslında onu yaşatıyorlar. Ya evet, biz çok saygı duyuyoruz, her dine çok hoşgörülüyüz, her görüşe çok hoşgörülüyüz diyen insanların bunu sadece sözde yaptığını gördüm. O yüzden o gece çok fazla şeyi sorguladım. Ya ben dedim, bu gece burada tesettürlü olsaydım bu insanlar zaten benimle görüşmek istemeyeceklerdi. Çünkü maalesef insanlar sizin görüntünüzden bile faydalanıyorlar. Kadın ya da erkek fark etmeksizin. Çünkü kadınlar yapı olarak zaten gerçekten daha dikkat çekici yaratılmış. Bu zaten hiçbir şekilde sorgulanmayacak bir gerçek. Ve insanlar sanki bir süs eşyasıymış gibi sizi çok sevdiğinizi düşündüğünüz insanların sizi sevmediğini fark ediyorsunuz. Aslında sizi yanlarında taşımak istiyorlar. Güzel bir çanta gibi, hoş bir aksesuar gibi yanında bulunsun. İşte o da benim arkadaşım diye. Sizinle böyle siz farkında bile olmadan sizi bir obje gibi kullanıyorlar. Dediğim gibi bunun cinsiyeti farkı yok. Bu bir kız arkadaşınız da olabilir, erkek arkadaşınız da olabilir. Ve o ortamda sizinle bulunmak istiyorlar çünkü aslında sizin görüntünüz onlara bir şeyler katıyor onların zihninde maalesef. O yüzden siz isteseniz de istemeseniz de sizin aslında inancınıza saygı falan göstermiyorlar. Ben bunu en yakınlarımdan gördüğümde çok yıkıldım. Çünkü insanların sizi gerçekten sevmediğini anlıyorsunuz. Yani bir menfaat üzerine. Görüntünüz iyiyse evet. Peki ben bir kaza geçirmiş olsaydım ya da görüntüm bu kadar iyi olmasaydı da acaba ben böyle boğazlarda yemeklere götürülecek miydim? Bütün bunları sorguladım yani ve bunlar çok kırdı beni. Sonra şunu anladım. Tesettür ayetinde geçen şeylerden bir tanesi tanınıp incitilmesinler diye. Özellikle o incitilmesinler kısmı çok garip gelmişti. Ben neden incitileyim ki hani? Neden tanınmam gereksin ki? Neden uzaktan insanlar beni tanısın ve incitme ihtimali nasıl olabilir diye düşünmüştüm. O akşam gerçekten kalbim kırıldı yani. Çok incindiğimi hissettim. Çünkü bence kadınlar çok daha derin şeyleri, çok daha hassas şeyleri, ince şeyleri görebilecek ve algılayabilecek bir yapıyla yaratılmışlar. Ve tabii ki yaratıcı bunu hepimizden çok daha iyi biliyor. O yüzden tesettürün bir sadece kıyafet değil, aslında biz farkında bile olmadan bir manevi koruma olduğunu o gün anladım ve evet dedim, gerçekten tesettür gerekli bir şeymiş. Bu benim anladığım olaylardan bir tanesiydi tesettüre dair ve bunlar hep böyle birikti bende. Anı birikmeye başladı. Bir diğer şey de benim aslında ya bu çok iyi bir insan dediğim insanların yaşadığı ahlaksız şeylerdi. Yani ben onları gördükçe dedim ki ben böyle biri olmak istemiyorum ya. Yani beni buna çekebilecek herhangi bir şeye ben karşıyım. Bu görüntüm olabilir, kıyafetim olabilir, takılarım olabilir. Çünkü ben çok iyi giyinen biriydim. Çok güzel giyinen, gösterişli giyinen, dikkat çeken biriydim. Ve bütün bunlar maalesef bizim istediğimiz veya istemediğimiz ahlaksızlıkları bize doğru çekiyor. Biz farkında olalım veya olmayalım, insanların düşüncelerini okuyamıyoruz. Onların ne planladıklarını bilmiyoruz. Ben sadece bir yemeğe gideceğimi düşünüyordum mesela. Hiç istemediğim bir ortamda buldum kendimi. Ve bunun hiçbir sınırı yok. Ama dediğim gibi o akşam hep bunu sorguladım. Ben eğer bu akşam tesettürlü olsaydım bu insanlar beni buraya davet edecekler miydi? Ben böyle istemediğim bir ortamda bulunacak mıydım? Veya ben o restoranta girdiğimde bile muhtemelen herkes dönüp ya bu kişinin burada ne işi var gibi olacaktı ve ya ben oraya ait hissetmeyecektim, bir şey olacaktı ve biz çatışacaktık ve ben oradan çıkacaktım zaten. Beni dünyanın neresine götürürseniz götürün. Ben Müslümanım yani. Bunu herkes biliyor ve hani ona göre herkes elini kolunu bile koyacağı yeri regüle ediyor bakın. Yani bu çok ilginç bir şey. Ben mesela otobüse bindiğimde şok olmuştum yani. Ben otobüse bindim. İlk mesela tesettürlüyüm ya da metroya bindim. Ben hayatımda böyle bir şey hiç görmemiştim mesela. İnsanlar böyle bir üstünü başını düzeltip böyle bir hani kadın erkeği fark etmeksizin ay dur değmeyeyim ona falan oldular. Şimdi mesela ben bunu onlara söylemedim. Gerek kalmadı çünkü. Yani ben bunu gördüğümde şok olmuşum. Yani ne kadar saygı duyuyor insanlar. Çünkü şeyi biliyor, evet sana dokunmak istemez muhtemelen. Ve farkında olmadan hani bunu yapıyorlar. O işte ayet böyle bir şey gibi, zırh gibi etrafında yani. Şimdi bunun before after'ını ben o kadar net yaşadım ki yani yıllardır yaşıyorum. Ki ben asla kabul etmedim. Tesettüre girdikten sonra da kabul etmedim tesettürü. Böyle şeydim hani. Ben mecburen girdim gibi bir şey oldu abi yani. Ben baktım ki böyle şeyler yaşıyorum. Ailem izin vermiyor. Ortam bir türlü müsaade etmiyor. Dedim ki ya ben bunu öğrenene kadar bile
bu insanlar benden vazgeçmeyecek, anladım yani. Çünkü sürekli döndürmeye çalışıyorlar böyle olaylarla, geri döndürmek için. Bunlar bahane yani. Ben de daha yeni öğreniyorum, öğrenemiyorum yani. Dedim ki ben kendimi bir korumaya alayım, tamam mı? Hani ben bu işi kafaya taktım, öğreneceğim yani. Ne olduğunu öğreneyim. Tamam, sonra dedim ne yapıyorsan yap. Ama işte öğreneyim dediğim süreçte yaşayarak öğrendim yani. O dediğim mesela otobüs olayı bile çok ilginç yani. Niye herkes üstünü başını düzeltiyor ki? Biri bana bir şey verirken, su verirken şöyle veriyor falan. Hani bunu hiç kimse yapmıyordu bana hayatımda. Şu an hiçbir şey söylememe gerek yok. Kimseye ne bir şey anlatmama gerek var. Ne ben şuyum buyum, bunu yerim, bunu yemem, şuna dokunurum, buna dokunmak, hiçbir şey söylemiyorum ben. Herkes kendini düzenliyor benim girdiğim ortamda. O yüzden bu böyle bir şey gibi, hani ayetin zırhını, böyle manevi zırhını taşıyorsunuz yani. Ama bu niyetle yaparsanız tabii ki yani. Müslüman olmadan önce tesettüre bakış açınız nasıldı? Şu an nasıl? Tesettür benim için bir baskı aracıydı. Yani insanların, kadınları sadece pasifize etmek, onları saklamak, ikinci plana atmak, sen yoksun demek için kurguladıkları bir kıyafet parçası gibi geliyordu bana. Çünkü gerçekten haberlerde bile böyle görüyordum. Yani ben belki evet Türkiye'de doğup büyümüş olabilirim ama İtalya'da bile izlediğim, işte orada yaşarken televizyonda haberleri izliyorum. İşte birçok ülkenin, İslami ülkenin aslında işte bakın kadınlar böyle giyiniyor çünkü erkekler bunu istiyor dediklerini görüyordum. Dolayısıyla benim için tesettür erkeklerin istediği bir şeydi. Yani onlar kendi baskılarını, otoritelerini kadınların üzerinde kurabilmek için aslında tesettürü ön plana çıkartıyorlar ve bunu zorluyorlar kadınları. Yani ben bir kadının kendi isteğiyle tesettüre gireceğini asla düşünmüyordum. Hiçbir fikrim yoktu. Herkesin ya babasının ya eşinin zorlaması sebebiyle tesettürlü gezdiğini düşünüyordum. Türkiye'deki insanların da öyle gezdiğini zannediyordum. Yani tutup da metroda yanınızdaki arkadaşınıza, yani yanınızdaki kişiye bunu soramıyorsunuz. Ama ben yazık yazık hani onu kim acaba böyle zorluyor diyordum. Ya da benim mesela hastalarım oluyordu. Tesettürlü gelen hastam da oluyordu. Mesela eşiyle geliyor. Ben içten içe kadına şey demek istiyorum. Hani sana yardım edebilirsem bana söyle. Hani kurtulmak istiyorsan bir işaret ver gibi. Çünkü hani benim zihnimde eşiyle gelmiş olması bile böyle. Yani kesinlikle hani adam acaba izin vermiyor mu çalışmasına, dışarı çıkabiliyor mu falan, hani bunları sorguluyorum. Bu kadar böyle şeyim yani. En kötü babası zorlamıştır falan gibi. Ben dolayısıyla hani bir cinsiyetten ayrı tutamadım tesettürü. Önceki zamanlarımda, bilmediğim zamanlarda. Tesettür benim için bir, dediğim gibi, bir grubun diğer gruba baskısı gibiydi. Yani başka hiçbir sosyal hayatla bağdaştıramadım ve sadece işte o feministik bakış açısıyla yorumladığım için doğru algılayamadığımı düşünüyorum. Ve bir insanın kendi isteğiyle tesettüre gireceğini ihtimal bile vermiyordum asla yani. Tesettüre girme kararını nasıl aldınız? Benim için çok zor bir karardı. Çünkü bir şeyler gerçekten bende oturmadan, daha bilgiler tam anlamıyla yerleşmeden ben dinimi daha iyi öğrenebilmek için aslında tesettüre girdim. O yüzden benim için nefis mücadelesi çok ağırdı tesettürün. Yani bedeli çok ağırdı. Çünkü biz İslamiyet'e baktığımız zaman tesettürün 17. yılda farz olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla bir 17 yıllık belki eğitim var, namaz var, bir şeylerin altyapısının oluşması var ve tesettür sonrasında açığa çıkıyor. Dolayısıyla oturmuş bir düzen üzerine sadece bir yeni regülasyon gibi tesettür. Benim hayatımda maalesef bunu yaşayacak fırsatım olmadı. Bunu yaşayan insanları da çok şanslı buluyorum açıkçası. Onların bu hayatın kıymetini belki çok anlayamadıklarını düşünüyorum. Özellikle İslamiyet'in doğru anlatıldığı, ailede doğru yaşandığı kişilerde. Bu çok değerli bence ve çoğu insan belki hiç farkında bile değil nasıl bir nimete sahip olduğunu. Ama ben öğrenebilmek adına böyle bir ateşe atladım diyebilirim yani kendi içimde. Sonrasında da tesettürün zorluğunu, özellikle nefis mücadelesini çok fazla yaşadım. Çünkü asla alışkın değildim. Uygulamak da içten içe asla istemiyordum. Çok daha farklı bir görüntüm vardı. Çok bakımlı biriydim ve gerçekten görüntüme çok önem veriyordum. Görüntü benim için, bir başkası için de kendim için de çok önemliydi. Ve insanları kafamda da görüntülerine göre aslında bir yerlere koyuyordum, yerleştiriyordum. O yüzden kendimi öyle biri olduğuma ikna etmem çok uzun yıllar aldı açıkçası. İçten içe hep onun mücadelesini verdim yani.
Tesettüre girdikten sonra aile ve çevrenizden nasıl tepkiler aldınız? Örneğin bu kadar iyi eğitim almış birinin, bu kadar iyi tedaviler yapan birinin en yakınından duyduğu cümle şu: ben senin doktor olduğuna artık kimseyi ikna edemem. Bu bana çok şaşırtıcı gelmişti. Çünkü zihnimde hemen şöyle bir imge oluştu. Kırmızı çorabı giymeyi çok seven ve isteyen biri olsun. Ve ben onun kırmızı çorabına bakarak şunu diyemem: sen kırmızı çorap giyiyorsun ve bence sen mühendis değilsin. Ya da mühendis olamazsın. Yani bunun kadar saçma, anlamsız bir cümle olduğunu düşündüm. Bir baktım ki çok fazla insan böyle düşünüyor. Bunun hem yanlış algılardan oluştuğunu, yani benim de daha evvel kafamda olan yanlış algılardan, toplumsal, kültürel bazı şeylerden olduğunu fark ettim. Ve orada insanları aslında üzülmeye başlıyorsunuz. Çünkü siz bir şeyleri kendi içinizde öğrenmişsiniz, oturtmuşsunuz. Dediğim gibi kızgınlık ile tepki vermek yerine aslında üzülme ve merhametle tepki vermeyi öyle öğrendim. Yani bana işte o bahsettiğim top örneğindeki gibi toplar bana çarpmaya başladığında dedim ki evet, yani burada neden daha evvel bana merhametle bakılmış ve davranılmış? Şimdi daha iyi anlıyorum. Çünkü ben anladım ama karşıdakinin tepkileri anlamadığının ispatı aslında, bilmediğinin. Ve hani bu kadar harika bir şeyi, hidayeti bilmemeye sadece üzülüyorsunuz. Keşke o da bilseydi diyorsunuz. Orada artık kişisel takıntılar veya cümleler, başka şeyler sizi üzmüyor bir noktadan sonra. İlk etapta üzülüyordum çünkü ben hayatım boyunca çok popüler biriydim. Her zaman gittiğim her ortamda. Çünkü sahip olduğum şeyler hep iyiydi. Bir anda bunun değişmesi beni de şoka uğrattı. Çünkü insanlar sizi artık takdir etmeye başlıyor. Eski çevreniz, eskiden size bayılan, çok seven insanlar sizi eleştirmeye başlıyor. Acımasız, hiç böyle belki haddi olmayacak şeyleri size söylemeyi haklı buluyorlar. Bu tepkileri ilk defa aldım hayatımda. O yüzden ilk etapta çok şaşırtmıştı ama dediğim gibi ilerleyen süreçte aslında kızgınlığın yerine üzüntü bırakıyor. Çünkü siz bir şeyleri bilip anlamışsınız. Hidayet bu hayatta alabileceğiniz en büyük hediye ve sizde var ama karşıdakinde yok. Bunu fark edip sadece üzülmeye başlıyorsunuz maalesef. O yüzden bunun gibi cümleler duydum. İlk etapta beni çok sarstı ve üzdü. Ama buna karşın pozitif şeyler de oldu. Yani bir şeye niyet ettikten sonra gördüğümüz, diyoruz ya hani sen bir adım at ve Allah sana 10 adımla geliyor. Biz bir zorluğa girdiğimiz zaman az çok tahmin edebiliyoruz ne konuda zorluk yaşayacağımızı. Ben de tahmin ediyordum 3 aşağı 5 yukarı. Ama bize gelecek olan inayeti, yani yardımın çeşitlerini, sayısını ve türlerini bilmiyoruz. Ve onlar o kadar beklenmedik yerlerden ve güzel şekilde geliyor ki o inayetleri ben yaşayarak aslında gördüm. O yüzden onları bu şekilde direkt uygulamalı olarak öğrendiğim için bunlar sadece tesettür bazlı değil, artık hayatımı şekillendiren böyle güzel öğretiler olarak bana katkı sağladılar. O yüzden yaşadıklarımı, hepsini, iyi ve kötü olanları iyi ki yaşamışım diyorum sadece. Hepsi, ama hepsi şer bile görünenlerin hepsinin hayır olduğunu düşünüyorum. Hayalhanem hakkında neler söylemek istersiniz? Bence bu kadar menfaatsizce, hiçbir karşılık gözetmeden, hiçbir plan ve hesap yapmadan, sade ve sadece insanlara hakikati, gerçeği göstermeye çalışan bir kuruluş olarak görüyorum ama kendi içinde her bir bireyi bence bu mantığa sahip. Ve sadece bunun için, yani sadece Allah'ın rızası için uğraşan, koşturan insanlar bence. Ve bunun için bence çok fazla, hem çok emek veriyorlar, hem çok fazla bedel ödüyorlar. O yüzden bana hani İslam'ı öğreten, dinimi doğru şekilde anlamamı sağlayan, bunca bilgiyi bana böyle kalem kalem, sayfa sayfa öğrenmemi sağlayan bir yer hayalhanem. O yüzden bence çok değerli, çok kıymeti bilinmesi gereken, çok korunması gereken bir yer olduğunu düşünüyorum. O yüzden bu yapının hani var olması için bence ne gerekiyorsa herkesin ve yapması gerekiyor. Bu bir tabak yemek de olabilir ya da işte emek verebileceği herhangi bir şey olabilir. Çünkü ne kadar duyulursa, ne kadar bilinirse bence o kadar fazla insana dokunabilecek. O kadar farklı çeşit insana dokunabilecek. Belki çok aykırı olan,
çok yanlış bilen, tanıyan insanların bile eğer vicdanlıysa ve sadece doğrunun peşindeyse anlayabileceği bir yer bence hayalhane.